Home YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle mor incili güzel bir çorap patik, bot patik paylaşımı yapmak istiyorum. Şöyle yazlık kullanıma da uygun, çok şık görünen çok güzel bir bot patik olacak arkadaşlar inşallah. İp olarak ben etrofil inci mor rengini kullanıyorum arkadaşlar. Tığ olarak da 2 numara 2 milimetre tulip markalı tığ kullanıyorum. Ben bobetlerimde, patiklerimde zaten az çok videolarımı izliyorsanız bilirsiniz. 2 numara 2 milimetre tığ kullanıyorum. Dediğim gibi ipim şöyle sardığım için göremeyebilirsiniz. Etrofil incinin mor ipini kullanacağım arkadaşlar. İnce olarak da istediğiniz uygun renkte, ipinize uygun ya da farklı bir beyaz olabilir morun üzerine, o şekilde de kullanabilirsiniz. Patiğimiz yuvarlak burunlu bir patik. O yüzden şimdi 5 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5. Arkadaşlar bu patiğimiz 38 numaraya uygun olacak. O yüzden 5 zincir çekip içerisine 14 tane trabzanlı dolduruyoruz. 2 zincir çektik ve halkanın, bakın burada bir halka yaptık. Halkanın içerisine 14 tane trabzan yapıyorsunuz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 trabzan doldurdum. Şimdi başlangıç ilmeğiyle birleştiriyorum. 2 zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Şimdi her bir trabzan içerisinde 2 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 yandakine geçiyorum. 1 2 yandakine geçiyorum. 1 2 sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonunda bir üst sıraya geçeriz. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çektim, üst sıraya çıktım. Burada şimdi bir tek trabzan yapıyoruz. Bir tane çift, aynı yere yani 2 tane batıyoruz, artırma yapıyoruz. Bir tek bir çift, bir tek ve bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Bir sonraki sırada da 4 tek bir çift, 4 tek bir çift yapalım arkadaşlar. Burası bir tek bir çift. Dördüncü sıramızda da 4 tek bir çift yapalım. Sonra 5. sıramızda görüşelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, dördüncü sırada dediğim gibi 4 tane tek yapacağız. 1 2 3 ve 4. Bir tane de çift. 1 aynı yere 2. Bakın 1 2 3 4 tek bir çift. Yine 4 tek ve bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunu bağlıyoruz. 5. sıramızda sadece 2 tane artırma yapın. O artırmayı da nasıl yapın? Şu şekilde tutun arkadaşlar. Artırmanın birisi şu baştan, biri bu baştan olacak şekilde 2 tane artırma yapın. 6. sırada birlikte modelimizi kuralım. Şimdi arkadaşlar ben toplamda 5 sıramı ördüm. Size dediğim gibi ilk sırada 14 trabzan yaptım. İkinci sırada çift batarak 28'e çıkardım. Üçüncü sırada bir tek bir çift yaptım. Dördüncü sırada 4 tek bir çift yaptım. Beşinci sıramızda sadece bakın bir burada, bir de onun karşısına denk gelecek şekilde burada artırma yaptım. Toplamda 52 trabzan ulaştım. Çünkü ben 37 38 numaraya uygun yapmak istiyorum. Özellikle tam 38'e uyacak şekilde yapıyorum. Bu şekilde başlarsanız 38 numara olur. 37 numara uygun, yine aynı şekilde başlayabilirsiniz. Sadece şu uzunluk kısmında bir sıra eksik yaparsınız. 35-36 için yapacaksanız arkadaşlar 14 değil 13 trabzanla başlayın. Toplamda 50 trabzanla falan 48-50 arası trabzanla bitirebilirsiniz. 40, 39 ve 40 numara yapmak isterseniz de yine 14 trabzan ile başlayın.
Ama şu 5. sıramızda ben 2 artırma yapıp 52'ye çıkardım ya. Siz 4 artırma yapın. 2 burada yaptınız. 2 bir önde bir de arkada yapıp 54 trabzanla devam ettirebilirsiniz. Şimdi modelimi kuruyorum arkadaşlar. 6. sıraya geldim ben toplamda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atlıyorum. 6. trabzana bir su taşı yapacağım. Şimdi 2 tane dolgu yaptım. Bir tane ince alıyorum arkadaşlar. Biraz gevşek tutarak bağlıyorum. Çünkü neden gevşek tutuyorum? Çünkü bir sonraki trabzanı şunun içerisine yapacağız arkadaşlar. Su taşını pardon şunun içerisine yapacağız. O yüzden yine tığımın önüne ip alıyorum. Aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atladım. 6. trabzanı 2 tane trabzan yapıyorum. Bir ince alıyorum. Ve yine aynı yere 2 trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci trabzanı yine yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektik. 1, bakın aynı yere 4 trabzan yapmış oluyoruz arkadaşlar. Su taşına aynı trabzan için yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atladık. 6.'ya batıyoruz. 1, 2 trabzan yaptık. Bir inciyi aldık. Geniş bir şekilde onu ördük. Tığımızın önüne ip aldık arkadaşlar. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4 zincir çektik arkadaşlar. Tığımızın önüne ip aldık. 1, 2, 3, 4, 5 trabzan atladık. 6.'dan sonra sıra sonuna kadar arkadaşlar trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz. Bakın burada kaç trabzanımız var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Burada 15 trabzan vardı. Burada da 14 trabzan var. O eşitleme adına ben bu şekilde modeli kurmayı tercih ettim. Şimdi sırayı tamamlayın arkadaşlar. Bir sonraki sırada yine 2 sıra zincirli üste çıkın. Trabzanları yapın. Şu zincirli bölüme gelince birlikte devam edelim. Size söylediğim gibi arkadaşlar bakın 15 trabzanımızda yine ben başlangıç yerine geldim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Az önce dedim ya size gevşek tutun burayı diye. Onun içerisine şimdi 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir tane ince alıyorum arkadaşlar. Yine çok gevşek tutarak örüyorum. Çünkü bir sonraki sırada da bunun içerisine su taşını yapacağız. Şimdi yine tığımın önüne ip aldım. Aynı yere 1, 2 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın önüne ip aldım. Su taşının tepesine, bu incinin tam üstüne 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir ince aldık. İnciyi gevşek bir şekilde örüyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Aynı yere 2 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımın önüne ip aldım. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1,
2 incimi aldım. Gevşek bir şekilde tutarak örüyorum. Tığımın önüne ip alıyorum ve aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 3 4 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi trabzanla devam ediyorum. Bundan sonra arkadaşlar modelimizde herhangi bir değişiklik yok. Yani burun kısmı bitinceye kadar hep aynı işlemi yapacağız. O yüzden bunun için ben çok uzatmak istemiyorum. Uzatarak anlatmak istemiyorum. Çünkü yaptığımız işlem aynı. Sizin için önemli olan nedir? Az önce de vurguladığım gibi şu incileri aldığınızda o inciyi örerken şurayı biraz gevşek tutmak. Çünkü bir sonraki sırada ne yapıyoruz? Şuraya sık su taşını yapıyoruz. Bakın şöyle gevşek tuttuğum için rahatlıkla şuradan su taşı örülebiliyor içerisine arkadaşlar. Siz orayı gevşek tutun. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Başta 15 trabzanla geliyoruz buraya. Modeli kurduktan sonra 14 trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz her seferinde. Toplamda aynı işlemi kaç sıra yapmamız gerekiyor? Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Toplamda 12 sıra su taşımızı yapmış olun arkadaşlar. 12 sıra sonra topuktan sonraki işlemimiz burundan sonraki işlemimize devam edip topuğa doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra örün. Sonrasında beraber devam edelim. Söylediğim gibi toplamda 12 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sırayı ördüm. Şimdi burun kısmımız tamam arkadaşlar. Burundan sonraki bölümü yapacağım. İlmeğimizi biraz genişletiyorum. Patiğin içinden geçiriyorum. İlmeği sıkıştırdım. Patiğimi yan katlıyorum. Şimdi şu zincirlerden ortayı bulalım. Tığımızı oraya geçirelim arkadaşlar. Bu şekilde biraz geniş tutun. 2 zincir çektim. Ve buraya 2 tane trabzan yapalım arkadaşlar. 1 2. Şimdi normal her bir ilmeğin üzerine bir trabzan yaparak devam edelim sıra sonuna kadar. Bu şekilde her bir ilmeğin üzerine bir trabzan yapıyoruz. Zaten biliyorsunuz az çok patiklerde burundan sonraki kısımlar düz trabzan oluyor çoğunlukla benim yaptığım modellerde. Herhangi farklı bir işlem yapmıyoruz. İlerleyen sıralarda sadece 2 tane artırma yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi bu sırada artırma bir tane yapmış oluyorum. Her videoda da bahsettiğim gibi ilmeğin bu kaydırmayla bağlantı yaptığımız yerde delik bir görüntü olmasın diye. Bakın bu sıranın son trabzanı burası. Birinci trabzan da burası arkadaşlar. Bakın son trabzan bu. Diğer trabzan burası. Şu aradaki kısım boşluk kalmasın diye oraya bir trabzan yapıyorum. Sonrasında normal trabzanla devam ediyorum arkadaşlar. Şuraya kadar geleceğim. Şuranın içine de 2 tane trabzan yapacağım. Sonra geri döneceğim arkadaşlar. Sonrasında kaç sıra öreceğimizi de size söyleyeyim. Topuk kısmına kadar videoyu durdururum. Topuk bölümünü beraber öreriz. Sonra da botumuzun üst kısmını yaparız. Evet, sıra sonuna doğru geliyorum. Yaklaştım. Dediğim gibi şuraya 2 tane trabzan yapalım arkadaşlar. Bir tanesini direkt gibi yapalım da kötü bir şey olmasın. Diğer tarafla aynı olsun.
Şöyle şuraya yapayım direği de. Bakın 2 trabzan yaptık. Birini zincirin içine yaptık. Birisini zincirin arasından geçerek tepesine batarak yaptık. Şimdi 2 zincir çekelim. Buradan sonra düz trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Kaç sıra yapacağımızı sayayım ben bitmiş olan patik üzerinde. O kadar sıra örelim. Sonrasında beraber devam edelim patiğimize. Bakın burunda 12 sırayı ördük. Geldik buraya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra öreceğiz toplamda. Bu son 3 sırası topuk kesme bölümü olacak. 12. sıraya kadar örüyoruz. 12. sırada da bir burada. Bir de bakayım burada da bir. Evet, bir de burada. Aynı sırada 2 artırma yapıyoruz. 12. sırada arkadaşlar 2 tane artırma yapalım. 12 sıra örelim toplamda. 12. sırada topuk kesme işlemini beraber devam ettirelim. Söylediğim gibi toplamda 12 sıra ördüm arkadaşlar. 12. sırada da 2 tane artırma yaptım. Birini burada, bir diğerini de burada yaptım. Artırmalarla birlikte toplamda 36 tane ilmeğe ulaştım. Bu 36 tane ilmeğin ilk 15 tanesini ördüm. 6 tanesini arada sık iğne yapacağım arkadaşlar topuk için. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne oldu. Geri kalan 15 tane ilmeğimizi yine trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar trabzan yapalım. Sıra sonunda 2 zincirli bir üst sıraya çıkıp bu sık iğne yaptığımız yere kadar tekrardan 15 trabzan yapalım arkadaşlar. 15 trabzan yaptım. Şimdi sık iğnelerin olduğu yerde arkadaşlar bir sık iğneyi alıyorum. Boğdurmuyorum. İkinci sık iğneyi alıyorum. Ve ikisini aynı anda tek seferde çıkarıyorum. 1'e düşürüyorum. Bir sık iğne aldım. İkinci sık iğneyi de alıyorum. Ve tek sık iğneye düşürüyorum. Bir sık iğne aldım. Bir tane daha aldım. Ve toplamda 6 sık iğnemizi 3'e düşürdüm arkadaşlar. Yine 15 trabzanla devam edip sıra sonuna gidelim. 2 zincirle yukarı çıkıp tekrardan bu 3 sık iğne olan yere kadar trabzan yapalım. Son sıramızda da söylediğim yere kadar geldim. 3 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi tığımızın önüne ip almıyoruz. Birinciyi atlıyoruz. İkinci, yani ortadaki sık iğneye bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonrasında trabzan örerek devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar trabzan örelim. Sonra patiğimizin birleştirme işlemini yapalım ve sonradan üst kısma geçelim hep birlikte. Sıra sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar bakın patiğimiz bu şekilde oldu. Bunu böyle katlayalım. Ters tarafa doğru. Her bir ilmek birbirine denk gelecek şekilde sık iğne ile bakın bu şekilde sık iğne ile bunu birleştirelim. Evet, bu şekilde. Bir zincir çekelim ve ipimizi kıralım arkadaşlar. Bu şekilde içerisinde kaybedelim. Evet, patiğimizin bu kısmı bitti arkadaşlar. Şimdi bu kısmıyla devam ediyoruz.
Şimdi ipimizden bu şekilde bir ilmek alacağız arkadaşlar ve şu bağlantı yerimiz burası arkadaşlar. İlk ilmeğimizi bağlantı yerine yapıyoruz. Sonrasında her trabzan içerisine 2 tane olacak şekilde trabzan yapalım. Yanlarımız lastik model olacak. Ön kısımda normal modelimize devam edeceğiz arkadaşlar. Yani incili bölme su taşına. Bu şekilde devam edelim. Evet, incili kısma kadar böyle örelim. Su taşımız trabzanlarımızı. Ön kısımda da su taşımızı yaparız. Normal modelimizde devam ederiz. Sonrasında diğer tarafa geçince yine trabzanlarımızla devam edelim. Modelimizin olduğu yere geldim arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın en son trabzanımız zaten şuradaki trabzan içerisinde 2 tane oldu. 2 zincir çektim. Tığımın önüne ip alıyorum. Bakın şunun içerisine 2 trabzan yapıyorum. İncimi alıyorum. Örüyorum ve 2 trabzan daha yapıyorum. 2. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Su taşımın içerisine incinin üzerine batıyorum. 2 trabzan yapıyorum. İncimi örüyorum. Yine bu incileri gevşek tutarak örün arkadaşlar. Sonra aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve son su taşımızı yapıyorum arkadaşlar. 2 tane trabzan, incimizi örüyoruz gevşek bir şekilde. 2 trabzan daha yapıyoruz. Şimdi 2 zincir yapalım, pardon 2 zincir çekelim arkadaşlar. 2 zincir çektik ve bu yandaki trabzanlara devam ediyoruz. Trabzana ne içinden başlıyoruz? Dediğim gibi şu ilmeklerin içerisinden her trabzana 2 tane yapmak üzere sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sıra sonunda ikinci sıramızda tekrardan görüşelim. Sıra sonuna geldim. Sırayı bağladım arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Birinci ilmeği trabzanın göbeğinden, belinden pardon alıyorum. Tığımın önüne ip aldım. İkinci ilmeği arkadan alıyoruz arkadaşlar. Arkadakini trabzanın tepesinden. Sıradaki ilmeği tığımın önüne ip aldım. Öndeki ilmeğin bu şekilde içerisinden geçiriyorum. Arkadaki ilmeği alırken tepe noktadan alıyorum arkadaşlar. İlk ilmeği trabzanın içerisinden, ikinci ilmeği arkadan tepeden alıyorum. Öndeki ilmeği trabzanın içerisinden, arkadaki ilmeği trabzanın tepesinden alıyorum. Bu şekilde son trabzana kadar yapalım. Sonra ön taraftaki su taşlı bölüm aynı arkadaşlar. 2 zincir çekiyoruz. Başta su taşımızı yapıyoruz. Ön kısmı aynen devam ettiriyoruz. Sadece şuralarda 2 zincir çekin arkadaşlar. Bir bu başta, bir bu başta. Onun dışında su taşlarımızı aynen az önce gösterdiğimiz gibi yapın.
Şimdi sıra sonuna kadar aynen bu şekilde devam edelim. Bakın arkadaki ilmeği trabzanın tepesinden alın, öndeki ilmeği trabzanın içerisinden. Burayı da göstereyim yine de arkadaşlar. Söyledim az önce ama şimdi en son ilmeğimiz şu önden alıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın önüne ip alıyoruz. Taşın içerisine batıyoruz. İşlemimiz burada aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonunda da 2 zincir çekin. İlk dışarıdan trabzan alarak örmeye devam edin. Söylediğim gibi sırayı tamamladım. 2 zincir çekiyorum. Bakın ilk dışarıdan ilmek alıyorum arkadaşlar. Pardon, yanlış. İlk dışarıdan ilmeğimi alıyorum. Sonra içeriden, arkadan yani ilmeğin tepesinden dışarıdaki ilmeği içerisinden, arkadaki ilmeği tepesinden alıp sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimizde arkadaşlar bakın tam denk geldi. Önce önden ilmek aldım. Son ilmeğimi de arkadan alıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi buradan sonra arkadaşlar 3 sıra öreceğiz. 4. sıramızda şu ön kısımdaki bitiş bölümünü yapacağız. Bakın biz neredeyiz şu anda? Bakın şurada burun kısmını bitirdik. Az önce bu 1. sırayı ördük. Şimdi 1 2 3 sıra öreceğiz. 4. sıramızda da burayı yapacağız ve bitireceğiz sıramızı. Lastik bölümlerimiz aynen lastik olarak devam ediyoruz. Yani tığımızın önüne ip aldık. Öndeki ilmeği hep önden alıyoruz. Arkadaki ilmeği de her zaman arkadan alıyoruz. Öndeki ilmeği önden alıyoruz. Arkadaki ilmeği arkadan alıyoruz. Ön kısma geldiğimizde yine 2 zincir çekip su taşıyla bölümü yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yine lastik bölümüne devam ediyoruz. Toplamda 3 sıra bu şekilde örün arkadaşlar. Son sırada lastik bölümünü yapın. Ön kısımda beraber devam edelim. 1 2 3 4 sıramı ördüm arkadaşlar. 5. sırada da lastik bölümünü tamamladım. Ön kısma geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımın önüne ip alıyorum. Yine bu incinin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane inci alıyorum. İnciyi örüyorum. Şu şekilde trabzanın tepesine batıyorum. Böyle. Tığımın önüne ip aldım. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İnciyi aldım. Ördüm. Ve trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın önüne ip aldım. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İnciyi örüyorum. Yine son bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İnciyi örüyorum. İnci arkada kalıyor ama buraya bakın. Zincirin trabzanın tepesine battığımızda incimiz gayet düzgün duruyor. Bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımın önüne ip alıyorum. Sıradaki su taşımızın yine o incisinin üst tarafına bir zincir çektim. İncilerimizi alıyorum. İnciyi ördüm. Ve trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın önüne ip aldım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim.
inciyi örüyorum ve trabzan tepesine batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımın önüne ip alıyorum. Yine süs taşının tepesine batıyorum. Aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir zincir çekiyorum. Bir inciyi örüyorum. Boncuğu trabzanın tepesine batıyorum. Yine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip bir inci alıyorum ve örüyorum. Tığımın önüne ip aldım. Bir zincir çektim. Pardon. Full ulaştı. İnciyi ördüm. Ve son trabzandayız. Bir zincir, inciyi ör, trabzanın tepesine bat ve devam et. Bir iki zincir çekiyorum ve lastik bölümünü örerek bitişimizi yapalım arkadaşlar. Sonra manken ayak üzerinde ben size göstereyim. Arkadaşlar sırayı tamamladım. İpimizi kırdım. Şimdi manken ayağımızın üzerinde görelim. Manken ayağımızda da bu şekilde gayet şık ve güzel görünüyor. Bu model oldukça çok sipariş aldıracak güzel bir model oldu arkadaşlar. Diğer patiyi de getireyim isterseniz. Buyurun. Örecek olan herkese kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Ördüklerinizi Instagram'da MyHobam etiketiyle benimle paylaşırsanız ben de görürüm ve ben de sayfalarınız varsa sayfalarınızı hikayemde paylaşırım bu şekilde. Abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğenilerinizle destek olmayı unutmayın. Tekrar kolaylıklar diliyorum. İyi günler.